Arkadaşlar, bulutlu bir Danimarka gününden hepinize merhabalar. Merhaba, ben Ufuk Sandık. Ben Aslan Batur. Bugün yine çok özel bir elektrikliyle birlikteyiz. Megane Elektrik. Vay be abi, ben hiç böyle bir anda bu otomobilin içine gireceğimi hayal etmiyordum, biliyor musun? Fotoğraflardan gördüğümde inanılmaz etkilenmiştim. Ama etkilendiğim kadar da varmış. Yani gerçekten. Aslan gerçekten ben de çok güzel. etkilendim. Çok güzel bir otomobil olmuş. Yani inşallah Türkiye'ye gelir en kısa zamanda. Eminim herkesin çok beğeneceği bir otomobil olacak. Yani normal Megane'la hiçbir alakası yok. Yeni bu dijital dönüşümle birlikte artık hem teknolojik anlamda hem iç mekanda sunduklarıyla hem elektrikli altyapısıyla yani inanılmaz bir otomobil olmuş. Fransızlar ne yapıyor? Ben şaşırıyorum, kalıyorum. Yani Renault ya bir kere elektrikli atak konusunda Zoe ile zaten imzasını attı bu işe yani, evet. Ve Avrupa'da çoğu markayı da peşinden sürüklemeyi başardı. Evet, Tesla ne kadar büyük bir adım attıysa ve üreticileri cesaretlendirdiyse, Renault da en az onun kadar bence etkili, hatta zaten ondan bile önce girdi diyebiliriz yani. Çok başarılı. Megane'la bunu Zoe ile yakalamış olduğu başarıyı, satış başarısını, çünkü Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobil yanlış hatırlamıyorsam. Evet, doğru. Volkswagen ID3 ve ID3 ve Megane diyorum. Model 3, Tesla Model 3 daha sonra bir aralarında bir çekişmeye girdi ama Zoe'nin yakalamış olduğu başarı ortada ve Renault bu başarıyı Megane Elektrik'le sürdürmeyi hedefliyor. Evet. İlk izlenim olarak şunu söyleyebilirim, kesinlikle başarılı olacak ama tabii Türkiye'de aynı başarıya ulaşır mı soru işareti, çünkü fiyat burada çok büyük bir kriter olacak. Evet. Yaklaşık geliş tarihi olarak söyledikleri 2022, yani gelecek yılın ilk yarısı içinde. Doğru. İnşallah yine dediğimiz gibi bu üretimle ilgili sıkıntılar olmazsa takvim tutar. Gelir. Aynen. Ama tabii şöyle bir şey söylemek lazım. Yani bundan sonra Türkiye için farklı bir şey var. Bu hani izleyicilerimiz lütfen bunu dikkatli dinlesinler. Megane bundan sonra sadece elektrikli olarak kalacak. Gelecek ha. Avrupa'da. Bravo abi. Aynen. Avrupa'da. Aynen. Ama biliyorsunuz Oyak Renault Bursa fabrikasında Megane Sedan'ın bir normal şey üretiliyor. Evet. Konvansiyonel motorlu. Evet, içten yanmalı bu motor, motorlu yani benzinli motorlu ya da eski versiyon Megane Sedan Türkiye'de üretilme hala devam edecek. Fakat doğru. Bu üretimi Karsan fabrikası üstlenecek. Diyeceksiniz ki peki Oyak Renault'da böyle bir boşluk vardı. O boşluğu kim dolduruyor? Yani hani o kapasiteyi kim yapıyor? Ona da söylenen şu: yeni nesil araçlar üretimi yapılacak. Evet, bunlar arasında işte SUV'lar da olabilir. Ne olacağına henüz karar verilmedi. Nissan olabilir, Mitsubishi olabilir. Bu parantezi kapatıyorum. Geçtiğimiz haftalarda sen yine Luca De Meo ile görüşmüştün galiba, Renault CEO'suyla. Orada da kendisi hani bana güvenin, bir çözüm illaki bulacağım demişti bu kapasiteyi doldurmak için. Bütün modeller ya da yatırım kararlarını vereceğiz, evet. Ama şu anda masada. Şu anda masada, evet, pek çok alternatif mevcut dedi. Evet. Peki şimdi biz Renault'un elektrikli, evet, Megane. Bir kere fotoğraflarda gördüğümde de çok kompakt bir otomobil olduğunu hissetmiştim. Gerçekten öyle. Yani inanın bana, neredeyse Clio'nun bir tık büyüğü gibi duruyor. Hiç öyle büyük o Megane hatchback ya da Megane sedan kadar böyle geniş kaslı bir otomobil gibi durmuyor. Çok değerli, toplu bir tasarıma sahip. Tabii ki elektrik altyapısının getirmiş olduğu burada avantajlar var ve hepsi kullanılmış. Yani çok değerli, toplu bir otomobil ortaya çıkarılmış. CMF EV platformunda bu otomobil. Ne anlama geliyor? Megane Elektrik ve Nissan Ariya, yeni gelecek Nissan elektrikli modeliyle birlikte bu platform üzerinde yükseliyor. Sadece bu otomobillere özel olarak geliştirildi. Tabii ki ilerleyen süreçte farklı modellerde bu platformda yükselecek. Tasarım olarak baktığımızda Renault'un DNA'sını yansıtan yeni nesil o işte C formülü ledlerin yer aldığı, çok yüksek teknolojili led matrix farların yer verildiği bir ön yüz karşımıza çıkıyor. Yine Megane'dan alıştığımız o kaput ucuna doğru yuvarlatılmış tasarım çizgisi bu otomobilde de kullanılmış. Burada tamponlarda farklılaştırmaya gidilmiş. Farklı renkler, böyle altın rengi dokunuşlarla böyle sıra dışı bir görüntü, konsept otomobil gibi görünmesini sağlıyor açıkçası. Bu arada bu otomobil konsept olarak tanıtıldığında uzayabilen ve kısalabilen sıra dışı bir çılgın bir prototipe sahipti. Tabii ki o formda karşımıza çıkmadı ama genel hatlarıyla prototipten, daha doğrusu konsept halinden seri üretime birebir olarak tasarımın taşındığını söylemek mümkün. Bu da yolda böyle konsept bir otomobilmiş gibi algılanmasına neden oluyor. Ön tarafta işte
bahsetmiş olduğum farklı renkler ve 3 boyutlu panjur tasarımı gibi detaylar yine dikkat çekiyor. Yandan bakıldığında da arka kapı kolunun olmayışı ve ön kapı kollarının da gizlenebilen yapıda olması açıkçası az önce söylemiş olduğum bu konsept formunu destekleyen unsurlar. Arkada da yine artık standart haline gelen bir bar şeklinde birleşmiş stop lambaları görüyoruz ama öndeki farlar gibi arkada da oldukça kısık tasarlanmış. Bu da otomobile daha agresif, daha sportif bir hava katmayı başarmış. Dar bir cam profili var. Yani otomobil bir tık crossover gibi de duruyor ama yani hatchback'ten hallice diyelim. Hatchback'ten normal hatchback versiyonundan bir tık daha yüksek gibi duruyor. Geniş, büyük jantların da tabii bunda etkisi var. Dar cam profili olduğunu söylemiştim. Çok sportif gösteriyor. Yani yolun arkasını hani görmek, yani otomobilin arkasını görmek bir parça böyle sıkıntı yaratır gibi bir düşünceye sahip oluyorsun ama direksiyona geçtiğinde oldukça geniş, rahat görebiliyorsun. Yani hani bir problem yaratmıyor en azından. Aynen. İlk tanıtıldığım videolardan gördüğümde arka diz mesafesinin dar olduğunu düşünmüştüm ama o kadar da dar değil. Yani evet, derli toplu bir otomobil. Hani arkası Megane'lardan normalde alışkın olduğumuz şekilde arada bir dokundurdun abi. Şu anda Sport'u aldım. Eyvah. Sport'ta. Of. Fena yürüyor. Fena. Hemen bahsedelim. Tamam. Arkada güzel diz mesafesi var. Burayı öyle toparlamış olalım. Şimdi 40 kW ve 60 kW olmak üzere iki farklı batarya kapasitesine sahip ama tabii tek tip bir motor kullanılıyor. 218 beygir gücünde motorumuz. 300 Nm'lik bir torku var. 0-100 hızlanması 7.4 saniye. Yani neredeyse bu hot hatch'lere yakın sayılabilecek değerler. Abi çok yani ya. Nasıl uzuyor yani? Söyleyecek lafım yok. Onar artıyor şeyler. Hızımız. Şimdi son hızımız 160 km ile sınırlı. 1690 kilogram ağırlığında Megane elektrik. Şarj bilgilerini vereyim. 22 kW'lık opsiyonel AC hızlı şarj donanımı var bu otomobilde ama DC'den şarj etmeye kalktığınızda 130 kW'a kadar karşılayabiliyor. Ama opsiyonel 22 kW'lık AC'yi tercih etmezseniz standart olarak 7 kW'la şarj edilebiliyor. 20 inç jantları var. Çift renk, bahsetmiş olduğum gibi çift renk gövdeye sahip. Yani tavan ve gövde renkleri farklı olduğu için o dar cam profili etkisinde de bayağı katkısı oluyor sportif görünümünde. Dışarıyla ilgili şu an söyleyebileceklerim bunlar. Hemen içeriye gelelim. İçeride de bambaşka bir dünya var. Motoru bitirdik mi? Motoru bitirdik. Motorda her şeyi söyledik. Menzilimiz şöyle 40 kW ve 60 kW'lık piller olduğunu söylemiştim. 40 kW'lık 300 km menzil sunuyor. 60 kW'lıkta da 450 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyorsunuz. Şu anda da %95 bizim şeyimiz var. Dolu, evet. Ama tabii son kullanıma göre veriyor. Tabii 300 kilometre gösteriyor 300 şu anda. Ama yani biz bayağı bir bastık, zorladık aynen ve %99'la çıkmıştık. Yani Renault bu konuda başarılı. Ben de bir Zoe kullanıcısı olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok rahat işte 400 kilometreli, 380 kilometreli demek belki daha doğru olacak. 380-385 yaz aylarında İstanbul'da şehir içerisinde ulaşabiliyoruz. Yani zorlasak 400'de görebiliriz bu arada. O yüzden ben Megane'ın bu verilerine de güveniyorum açıkçası. Evet. Şimdi geldik içeriye. İçerisi çok eğlenceli. Yani evet, bambaşka çok, bir dünya. Hakikaten ben çok başarılı. Çok sevdim. Normal bildiğimiz Renault'larla hiçbir alakası yok. Baştan onu söyleyeyim. Yani Renault burada da bir ciddi bir değişikliğe gitmiş. Fotoğraflarda gördüğümde bana şunlar bu iç mekandaki Renault Open R ismi verilmişti bu kokpit tasarımına, yanlış hatırlamıyorsam. Çok şey gelmiş bana, plastik gelmişti ama asla öyle değil, gayet kaliteli. Hem parlak plastikler, burada piyano lekesi hissiyatı verecek şekilde kullanılmış, hem burada mat plastikler var çevresinde. Genel anlamda çok iyi. 12.3 inçlik bir ekran var ya, burası zaten komple bir ekran gibi görünüyor. Şimdi evet abi, aslında değil. Çünkü hani şuradaki havalandırma çıkışını görürseniz olmadığını anlayabiliyorsunuz. Fakat yani hani oturduğunda tam bir komple sanki alınmış, koyulmuş bir ekran gibi, multimedya ekranla birlikte. Evet. Ama yani çok şık değil mi yani gösterge? Bu da zaten artık moda oldu. Hatırlarsan işte Mokka'da da kullandığımızda benzer bir şey görmüştük. Tabii PSA grubu bünyesine girdiği için artık PSA grubu bünyesinde, gerçi bu Renault'un PSA ile alakası yok ama PSA grubunda da işte Opel ve Peugeot'da görüyoruz bu benzeri. Renault'da Fransızlar yine bu şeyi tekrar etmişler kendi markalarında. Ama bu tabii düz yekpare multimedya ekranı ön göstergeyle birlikte olan, hani Mercedes'te falan da yani Mercedes'te de var. Aslında aynen. Ben onu ilk görünce onu doğru söylüyorsun. Hissettim. BMW'de şimdi mesela böyle curved ekranla geliyor. Doğru yani. Çok güzel hakikaten. Aynen, çok dokunma
Duygusu çok iyi. Yani dokunduğunuz her yer çok kaliteli. Kokpitin üst kısmı da zaten deriyle kaplanmış ya da deriyle kaplanmış, böyle dikişli. Kapı içleri de keza aynı şekilde. Üstleri sert ama inanın hiç rahatsız etmiyor. Arkada da aynı sertlik devam ediyor. Ama alt taraflara doğru dokunduğunuz her yer güzel. Kapı içleri flok kaplanmış. Bak çok güzel bir detay Ufuk abi. Hiç tıkırtı ses yapmayacak. Ama işte elektrikli. Güzel. Yani tabii o kadar önemli bir şey tabii ki. Camlar daha kalın ona sessiz göre. Olması için. Evet. Yol sesi ve rüzgar sesi kesinlikle almıyor içeri. Yani biz ortalama 90-100 km hızlarla seyrediyoruz şu anda. Hiç içeride en ufak bir ses yok. Buralar yine ortada bir yüzen bir kısım yapmışlar, böyle havada uçan. Hem kolunuzu dayadığınız yer hem de bu ön konsolun orta alt kısmı böyle havada duruyor. Burada telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Altta inanılmaz geniş bir saklama alanı var ve onları bölebiliyorsunuz. Bu kol dayama ileri geri ayarlanabiliyor. Önünde yer var. Cep telefonunuzu koyabileceğiniz pek çok alan var. Yani bu şekilde koyabilirsiniz. Burada zaten şarj edebilirsiniz. Şöyle koyabilirsiniz. Şöyle şarj etmek isterseniz. Aynen. Dik de koyabilirsiniz. Yani çok fazla alternatif var. Bu dijital çağa çok düşünülmüş. Yeni neslin beklentileri Bir şey söyleyeceğim. karşılanıyor. Yani hani telefonu lütfen şöyle bir koy. Tabii. Dik olarak. Yani çoğu insan, ben örneğin navigasyon ekranına bakmadan sadece bana gönderilen konumdan arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Doğru. Adrese gidiyorum. Doğru. Dolayısıyla hani telefon mu koyacak bir alan bulmak arıyorsun. istiyorum. Doğru. Ve bu benim için müthiş. Aynen. Güzel olmuş abi. Çok güzel bir çözüm. Akıllıca böyle çözümleri seviyoruz. Şimdi senin tarafına doğru geliyorum Ufuk abi. Direksiyon böyle bir altıgen bir direksiyon var. Bu yeni gördüğümüz bir direksiyon. Daha önce hiçbir Renault modelinde kullanılmamıştı. Yeni nesil direksiyon. Çok sportif görünüyor. Bayağı da kalınlığı, eli oturuş da çok iyi. Şu alt taraflarda delikli dikişler, deri kullanılmış. Bayağı kendi gidiyor şu anda. Siz görüyorsunuzdur muhtemelen. Bakın şeritli. Şimdi kontrolü alın dedi. Direksiyon üzerindeki tuşlar dokunmatik mi onlar? Dokunmatik. Yani kullanılmış ama karışık mesela. Orası fiziksel. Evet ama arada dokunmatik tuşlar var. Ama çok şık görünüyor. Çok şık. Şu altta Multisense denilen bir tuş var. Oradan sürüş modlarını değiştirebiliyorsunuz. Perso denilen, yani kendi kişiselleştirebileceğin ve renk bir anda değişiyor arkadaşlar, gördünüz. İçerideki ambiyans ışıkları da değişiyor. Buralar hep ambiyans değişti. Ondan sonra konforta geliyorum. Konforta biraz yeşil, böyle sarı bir şey oluyor. Eko'ya geliyorum. Evet. Eko'da da karışık oldu. Sarı ton bir yeşil. Spora geliyorum. Sporda böyle bir mavi değişti. Ya bunlar tabii ki yine kişiselleştirilebilen ayarlar. Ve ama yani hani sadece görüntü olarak, renk olarak ayarlanmıyor. Doğru. Gerçekten sportta sport yani hani. Aynen. Yani gaz tepkisi inanılmaz. Direksiyonu herhalde farklılaştırıyor. Şu rejeneratif fren nasıl Ufuk abi? Oradan bir deneyelim. Şimdi bunu şurada kademelerini görüyorsun. Bu ikinciyi görüyorsun. Bu 3. Yani şu anda frenlemek üzere. Aynen. Ki öyle. Bayağı durdu. Birazcık bu yani güzel tekrar geri kazanım ama ben bunu biraz daha normal hale getireceğim. Çünkü çok böyle yığılma yapıyor. Evet. Yani geri kazanalım derken sürüş konforunu azaltıyoruz bu sefer. Bu tabii trafikte, yoğun trafikte seyrederken kullanılacak bir motor. Evet, şu anda 2'de ve 1. Bu da güzel bir ayrıntı arkadaşlar. Evet, yani hani düğmeye basmaktansa anlık olarak hani trafiğin durumuna göre kendiniz geri dönüşümü ayarlayabiliyorsunuz, şiddetini. Aynen. Şu ortadaki menfezler güzel yere saklanmış yine. Burada bir krom renkli bir plastik kullanılmış ama gerçekten metal gibi duruyor yani. Hani bu böyle fake bir şey gibi değil. Hakikaten kaliteli. Aynı şekilde kapı içinde de devam ediyor. Saklama gözümüz gayet yeterli. Yani çok derine gitmiyor ama yeterli bir hacmi olduğunu söyleyebilirim. Şu ahşap detaylar yani lazer kesim ahşap kullanılmış. Bunlar gerçek ahşap olduğu söyleniyor, bilmiyorum ama yazıyor. Laser cut, real wood decoupage diyor. Aynen, gerçek ahşap. Güzelliği şu. Şimdi son dönemde bu 80'leri 90'ların o pikselli görüntülerini gönderme yapacak şekilde Hyundai de Ioniq 5'te kullandı o görüntüleri, farlarında, stoplarında, biliyorsunuzdur çoğunuz. İnanın bana, bu ahşabın üzerindeki bu lazer kesim sanki otomobilde böyle çevreleyen bir ekran varmış gibi. Yani ahşabın üzerindeki o damarları mı denir, dalgalanmaları bile hareketli gibi gösteriyor. İçeride çok güzel bir görsel alan oluşturuyor açıkçası. Hani ahşabın böyle teknolojik bir şekilde yeniden değerlendirilip bu kadar teknolojik bir otomobilde yer veriliyor olması
çok hoşuma gitti. Ben çok beğendim. Normalde ahşap çok hani sevilmez ama bu şekilde kullanılması bence çok yaratıcı olmuş. Evet. Vallahi ben çok beğendim Ufuk abi. Şimdi yani... ama asıl şuradan da bahsetmeden olmaz diye düşünüyorum. Şimdi asıl güzel yönlerinden birisi bu OpenR denilen yeni nesil Renault'un işletim sistemi. Durdum ki daha rahat bunu evet abi, çok iyi yaptın. Şimdi bir kere ana ekrana gelmek istiyorum. Yani o kadar detaylı ki ve çok net, hassasiyeti müthiş ve Google'ın asistanını kullanıyor. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Hey Google, set the temperature 24 degrees. Alright, changing the temperature to 24 degrees. Bu arada internete bağlı otomobil, o yüzden buradaki Spotify üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Tercih edilecek ve yeni nesil tüketicilerine kullanacağı bir şey. Evet. Yani hani müziğin şey olması. Kesinlikle Spotify olarak, uygulama olarak yani. Buradan görebiliyorsun onu. Yani çok güzel. Kullanması çok rahat bu arada. İnternete bağlı olması keza ayrı bir avantaj. Burada Play Store'a bağlanıp bu otomobilde kullanabileceğiniz app'leri de, uygulamaları da indirebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Yani inanılmaz ayarlar var burada. Otomobille ilgili bilgileri de buradan ayarlayabiliyorsunuz. İşte elektrik diye bir bölüm var. Koltuklar, hava kalitesi, ekonomik sürüş, sürüş destek sistemleri, park asistanı, araç ayarları vesaire vesaire, her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Ekranın altında fiziksel tuşlar var. Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü ben bu konuda biraz takıntılıyım. Her şeyin dokunmatik olmasını sevmiyorum. Yani mesela burada hani Google'la sesli olarak da kontrol edebiliyorsunuz bunu ama hemen buradan dereceyi ya da fan hızını buradan tık 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 piyano tuşlarıyla ayarlayabiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir kolaylık açıkçası. Koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtmayı da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada kapı kilit var. Köşesinde de dörtlü flaşör var. Deyip artık susuyorum. Çenem yoruldu. Çok konuştum. Evet, çok konuştum. Ama abi çok güzel ya. Hadi bir de elin kolun yorulsun. Yes. Bir kapatıp açsana. Çünkü ilk karşılama şeyi de çok güzel. Şu öncelikle bir sesi off yap. Evet. O ama sıfırdan başlattığında oluyor Ufuk abi. Evet öyle. Ama hayır, arabayı kilitlememiz gerekiyor. Dışarı çıkıp kilitleyeceğiz. Peki. O zaman yapıyor. Yapalım mı? Evet. Nasıl karşılama ekranı? Vay. Gerçekten bayağı bir bütünlük varmış. Renault'un da yeni logosunun kullanıldığı ilk model oldu bu, değil mi Ufuk abi? Evet. Orada da şeyler var. Bilgilendirmeler var. Evet. Hazır diyor abi. Hazır he. Rejeneratifle alalım. Böyle mi gideyim? Yok, dön. Arkaya dön. Tamam, hadi dönelim. Arkaya dönüp tekrar buradan sol. Vites kolu da buraya yerleştirilmiş. O da çok güzel bir detay. Yani artık elektrikli otomobillerden alışkın olduğumuz bir şey ama Renault bunu hiç kullanmamıştı. Evet, Renault için bir yenilik bu. Evet. Ama çok... Biraz insan zorlanıyor tabii. Yani orada çünkü bir karmaşa var. Yani hem müzik, tabii doğru söylüyorsun. Altta müzik, burada silecek. Sol. Çünkü Renault'a ait olan bir müzik ayar şeyi var, kumandası bütün Renault modellerinde var. Sonradan işte silecek ayarı ve üstüne de şey olunca biraz karışık oluyor, kafa karışıyor. Ama hani çok da sorun değil, hızla alışıyorsun. Nasıl dediğim gibi, sportta mıyız? Sporttayım abi, direkt. Güzel, bakayım şu rejeneratif. Güzel. Çok eğlenceli. Çok, yani çok evet. Direksiyonun da şekli ve tutunma hissi çok güzel. Virajlı bir yolla denk gelemedik. O yüzden çok dinamizmi hakkında bir yorum yapamayacağım ama belki denk gelirsek şu bizim diğer ara yolu Ufuk abi, orada da şey yaparız. Ama genel olarak yani çok keyifli. Burada da diğer kumandalar varmış. Altta park, elektrikli park ve auto hold fonksiyonu da var. Bütün dört cam da tek dokunmayla açılıp kapanabiliyor. Çok keyifli ya. Çok güzel bir otomobil olmuş. İnşallah Türkiye'ye gelir ve uygun fiyatlı olur da herkesin erişebileceği bir otomobil olarak yollarda görürüz. Evet, yani menzil en üst versiyonu alındığında bir parça fiyatı herhalde yükselir. Yani 700'ler 800'ler civarında olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Evet, tahmini bir şey üretiyoruz. Seyircilerimizin de fiyat tahmini varsa yorumlara yazsınlar. Orada belki bir ortalama fiyatı ortaya çıkar diye düşünüyorum. Belki Renault yetkilileri de görür. Ona göre bir fiyat politikası belirlerler. Ama yani şu otomobil hem satın alındığında, kullandığınızda çevreci özelliklere sahip, kullanım maliyetinin düşük olduğu bir otomobil olmanın yanı sıra
zevk alacağınız, kullanırken keyif alacağınız bir otomobil. Evet. Hızlanma değerleriyle, dinamik sürüş özellikleriyle. Aynen. Ha, sen haritayı da aldın, evet, önüne aldın. View tuşuna basınca değiştirebiliyorsun. Evet, değiştirebiliyorsun. Bu var. Bu da güzel Ortada bir sade bir gösterge var ve kadranlar var. Yani tahminen bakayım. Evet, 3 tane gösterge var. Kadranların olduğu, dairesel kadranların olduğu, bu haritanın büyük olarak göründüğü ve muhtemelen gece sürüşlerinde hani faydalı olacaktır. Oldukça sade ve sadece hız göstergesinin yer aldığı bir gösterge. Evet, head-up display yok. Opsiyon olarak ama ona olduğunu zannetmiyorum. Gerek de yok ona zaten. gerek Her yok şey yani. net bir şekilde görünüyor. Koltuk ısıtması, direksiyon ısıtması vesaire her şeyi var. Çok keyifli ya. Çok beğendim bu kahve gerçekten. çok övdük. Çok övdük ama hak ediyor vallahi, yalan yok. Yani hissettiğimizi söylüyoruz evet, yani. Gördüğümüz neyse. Planlayan, üreten herkese, emeğine teşekkür ediyoruz. Güzel bir otomobil olmuş. Car of the Year jüri üyesi olarak, yılın otomobili jüri üyesi olarak bu otomobil favorilerinden biri diyebilir miyiz? Onu söyleyemem. Güzel, tamam abi. Yani. Hayır, şu anda bir şey söyleyemem. Tabii. Bizim oylamamız tamamıyla adaletli ve herkese yakın, hak edenin kazandığı bir şey. En azından ben oyumu bu şekilde veriyorum. Boşuna jüri üyesi olmuyor. Bakalım, göreceğiz. Ama iyi bir otomobil. Yani bunun hakkını çizmek lazım. İddialı. Aynen, iddialı, bravo. Evet. Bir videomuzdan da böyleydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanala abone olduğunuzu artık düşünüyoruz. Değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Ve çam simgesi yapacağım onu. Çam simgesine de tıklarsanız yeni gelecek videolarımızdan ilk sizin haberiniz olacak. Peki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.